Herkese merhaba arkadaşlar. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Zeynep ve Barış evlenebilecek mi? Zeynep hayatını kaybedecek mi? Mehdi bebeğini alabilmek için neler yapacak? Barış iflas edecek mi? Zeynep neden aldatılacak? Hepimizi bekleyen üzücü haber ne olacak? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Zeynep'in güçlü bir kadın olmasını istiyorsanız ve ayrıca Zeynep'in aldatılmasını istemiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Barış ve Mehdi arasında çok büyük bir mücadele başlayacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü Zeynep Barış'ın evlilik teklifini kabul etmişti. Mehdi de Benal'den ayrılmıştı. Bunun üzerine Benal bebeğini Zeynep'e emanet etmişti. Bu yüzden Mehdi bebeğini alabilmek için her şeyi göze alacak. Ama Mehdi son bölümde Zeynep ve Barış'ın evleneceğini öğrendi. Mehdi Zeynep'in mutluluğu için bu evlilik haberine itiraz etmedi. Çünkü Mehdi bebeğinden başka kimsesinin kalmadığını biliyor. Bu yüzden Mehdi ölümü ve hapse girmeyi yeniden göze alacak. Hatta hatırlarsanız önceki bölümde Mehdi bir konuşma yapmıştı. Mehdi ölsem de hapse de girsem kızımdan başka hiç kimsem kalmadı demişti. Mehdi'nin bu sözleri onun ne olursa olsun kızını bırakmayacağının kanıtıdır. Aslında Mehdi'nin bu sözleri Zeynep için de geçerlidir. Mehdi, Zeynep'in önüne büyük engeller koyacak ve onu yeniden elde edebilmek için her şeyi yapacak. Mehdi, Zeynep'in Barış ile evlenmemesi için kötü planları uygulamaya başlayacak. Barış da Mehdi'nin kendisine planlar yaptığını öğrenecek. Bunun üzerine Barış kendisi ve Zeynep için bazı önlemler alacak. Ama Mehdi'yi durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Mehdi der ki bu güç ve para onu iyice hırslandıracak. Bunun sonucunda da Mehdi kendi sonunu kendisi getirmiş olacak. Önümüzdeki bölümde Barış ve Zeynep düğün hazırlıklarına devam edecek. Bu konuda Nermin Hanım ve tüm aile onlara büyük desteklerde bulunacak. Özlem ise Barış ve Zeynep'i ayırmak için her şeyi denedi. Çünkü Özlem Barış'ı Zeynep'ten gelecek tehlikelere karşı korumak istiyor. Bu yüzden Özlem onların evliliğine defalarca kez karşı çıktı. Ama Barış Özlem'in sözlerini önemsemedi. Barış ablasını dinlemeyerek büyük bir hata yapacak. Çünkü Barış'ın Zeynep ile evliliği onun sonunu getirecek. Önümüzdeki bölümlerde Barış ve Zeynep'in düğünleri olacak. Ama Zeynep ve Barış çok büyük bir tehlike bekleyecek. Çünkü halen Veysi ve Ekrem davası çözüme kavuşmadı. Ekrem, Nermin ve Zeynep'ten intikam almaya hakkına koymuş durumda. Veysi de Mehdi'nin hapisten çıkmasına yardımcı olan Zeynep'i kendisine düşman olarak görmekte. Bu yüzden Zeynep ve Barış'a düğün gününde bir zarar gelebilir. Onun için Zeynep ve Barış'ın önce Veysi ve Ekrem sorununu çözmesi gerekecek. Önümüzdeki bölümlerde dizimizin hikayesi yeniden yazılacak. Zeynep ve Mehdi'nin yolları yeniden ortak noktada buluşacak. Ancak ne Barış ne de Nermin Mehdi'nin Zeynep'e yaklaşmasını kabul etmeyecek. Mehdi Cengiz'in tehlikeli işlerinin içine girdikçe olayların çok farklı şekilde olduğunu anlayacak. Ama artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Gün geçtikçe Mehdi'nin işleri karmakarışık bir hal alacak. Özlem'in ise Zeynep'le konuşması Zeynep'i oldukça etkilemiş gözüküyor. Bu yüzden Zeynep ile Barış'ın aralarının bozulmasına neden olacak. Diğer yanda ise Benal Mehdi'den umudunu kesti. Cemil elinden geldiğince ona desteklemek istese de Benal'in sabretme gücü kalmadı. Mehdi ise küçük kızı Müjgan için bu mücadeleyi sürdürmeye devam edecek. Nuh ise Mehdi'nin üstlendiği işlerin tehlikeli olduğunun farkında. Ayrıca Mehdi'nin Benal'i odaya kilitlemesi ise Nuh'un sabrını taşıran son olay oldu. Sinirlerine engel olamayan Nuh, Mehdi'ye yumruk atmak zorunda kaldı. Barış ve Zeynep Mehdi'den gelecek tehlikelerden korksalar da aşklarını yaşamaya başlayacaklar. Onları ayırmak isteyenlere rağmen Zeynep de Barış da çok mutlu. Barış, Mehdi'nin Zeynep için halen bir tehdit olduğunu düşünüp onun için endişe etmeye devam edecek. Mehdi ise Zeynep'i unutmamakta direniyor. Zeynep Mehdi'ye kendinden uzak durmasını ve bu duruma artık bir son vermesi gerektiğini söyleyecek. Mehdi, Barış ile Zeynep'in evleneceklerini öğrendiğinde ise tamamen deliye dönecek. Mehdi bebeğini de alıp uzaklaşmak isteyecek. Ama daha önceki hayatına dönmek istese de Mehdi artık Cengiz Baba'ya olan borcundan dolayı bu işi devam ettirmek zorunda kalacak. Özlem bir süreliğine Zeynep'in Barış ile evlenmesine izin vermeyecek. Diğer engel ise Mehdi'nin Zeynep ile uğraşmaya devam etmesidir.
Ama Özlem ve Mehdi onları ayıramayacak. Çünkü Barış ve Zeynep arasındaki aşk bağı çok kuvvetlidir. Ama Mehdi Zeynep'i düşünmeye devam ederse Barış bu durumu kabullenemeyecek ve Zeynep ile olan ilişkisi yüzünden hayatından olacak. Zeynep de bu olanlara dayanamayıp akli dengesini kaybedecek. Zeynep bu zor zamanlarında kendi başına mücadele edecek. Zeynep tedavi görmeye başlayacak. Yavaş yavaş iyileşmeye başlayan Zeynep bu zamana kadar yapmış olduğu hatalarını fark edecek ve hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Zeynep ve Barış ilişkileri tüm olumsuzluklara rağmen yürütmek isteyecek. Mehdi çok zengin olmaya başlarken diğer yandan da karanlığa doğru sürüklenecek. Mehdi'nin bu yeni hayatı kendisi ve ailesi için hiç iyi olmayacak. Hatta önümüzdeki bölümlerde Mehdi iyice suça bulaşacak. Mehdi bu yüzden yeni düşmanlar edinecek. Mehdi'nin bu yeni düşmanları ailesine zarar vermeye çalışacak. Hatta bu yüzden birisi ölecek. Bu kişi büyük ihtimalle Cemile olacak. Barış ise Mehdi'den kurtulmak için onu hapse attırmaya çalışacak. Zeynep ise hakkındaki sorularla kendisini büyük bir belirsizliğin içinde bulacak. Barış'ın gerçekten değişip değişmediğini anlamaya çalışacak. Barış'ın farklı bir karakterinin daha olduğunun ilk defa farkına varacak. Zeynep sürekli birilerinin ve bir şey olarak anılmaktan ve etiketlenmekten çok yoruldu. Artık hayatıyla ilgili kararları kimsenin etkilemesine ve sorgulamasına izin vermeyecek. Nermin Hanım eski zenginliğine kavuştuğu için Ekrem ondan intikam alacak. Çünkü Ekrem Nermin yüzünden evliliğini kaybettiğini düşünecek. Bu yüzden bir süreliğine Ekrem Zeynep ve Nermin'i rahat bırakmayacak. Özellikle Ekrem Zeynep'i öldürerek onu ortadan kaldırmak isteyecek. Ama buna Mehdi ve Barış engel olacak. Şimdilik Mehdi ve ailesine hiçbir zarar gelmese de yakında gelecek. Bugünkü videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi analiz videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bu videoyu beğenerek dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.